son yıllarda herkes bu ilaçları konuşuyor. Kullanıyorlar da. Benim tanıdığım da birçok insan kullanıyor ama yani gördüğüm zaman mesela adamlar evrim geçirmiş gibi geliyor bana. Yani hani böyle toplu toplu düşündüğümüz, hatta Celal Hoca vardı. Celal Şengör de onu kullandı mı bilmiyorum ama onun da bir yüzü falan bayağı bir değişti, yani adamı tanıyamadık. Benim de çevremde bir sürü böyle hani daha önce tombul diye tabir ettiğim abilerim vardı. Onlar bir anda böyle Bir anda incecik oldular küçülüyorlar. ama yani böyle görünüşleri de çok fark etti. Yani çok da güzel olmadılar bence, ben şahsım. Özellikle spor yapmayanlar, şahsi görüşüm. Ben çok spor yapmayanların fiziksel olarak güzel göründüğünü ya da sağlıklı zayıfladığını düşünmüyorum bir fizyoterapist olarak. Gerçekten bu ilaçlar bir devrim mi? Buradaki en büyük yanlış anlaşılma nedir? Ve insanlar zayıflıyor ama gerçekten sağlıklı mı oluyor? Bu konulara bir açıklık getirirseniz hocam. Evet, bu gerçekten şu son dönemde çılgınca popülerlik sınırını aşmış, çılgınca kullanılan ilaçlar. Hatta Amerika'da her 9 kişiden birisi, ki çok büyük bir nüfusa karşılık geliyor, bu ilaçlarla deneyimli. Tabii ki oradaki obezite oranları, fazla kilo ve obeziteliler %75'e ulaşmış durumda nüfusun. Ama Türkiye'de oraya doğru evrilmekte ne yazık ki. Bizdeki oranlar %55'lere ulaşıyor. Sadece obezleri alacak olursak da %20 civarında. Tüm Türkiye nüfusuyla bunu çarptığınız zaman bile çok yüksek bir rakama çıkıyor. Burada bizim bu programı yapmaya ihtiyaç duymamızın sebebi son derece bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. Yani tabiri caizse biraz parası olan koşuyor, eczaneden direkt olarak işte eşinden, dostundan duyup veya sosyal medyadan duyup bu ilaçları kullanmaya Alabiliyorlar başlıyor. mı hocam doktor onayı olmadan? Reçetesiz olarak alınabiliyor. Ha, ben Herhangi bir alınamıyor diye reçete... biliyordum. Hayır hayır, gayet, yani ben öyle diyorum bazen, bakkaldan gofret almak kadar kolay bu Aa, ilaçları ben bunu bilmiyordum. kullanmak, Ben doktor almak. yazıyor, doktor onayıyla oluyor diye düşünüyordum. Doğrusu doktor kontrolünde yapılmalı. Yani burada başlangıçta bu hastaların bazal değerlerini bilmek çok önemli. Yani kısaca değinmek gerekirse, gerçi birazdan anlatacaktım onları ama Sırayla bu gideriz hocam. hastaların tiroid problemleri var mı, safra taşları var mı ya da mideyle ilgili sorunlar var mı? Bunların baştan mutlaka araştırılması lazım. Şekerinin düzeyi, şeker hastalığı var mı? Obez olup da şeker hastalığı, tip 2 diyabeti olmayan kişiler de var. Bütün bunların neticelendirilmesi lazım. İlaç genel olarak mide boşalmasını yavaşlatarak etki ediyor. İştah mı kesiyor hocam? İştaha, yani gıdalara karşı istekliliği azaltıyor. Sadece gıda değil, tütüne karşı, pek çok keyif verici ajana karşı isteği azaltan bir ilaç aynı zamanda. Mide boşalmasını da azaltıyor. Tabii ki mide boşalmasının yavaşlamasının sonuçları, eğer altta yatan bir reflü varsa onun çok çok daha kötüleşmesine sebep olabiliyor. Kusmalar, kusmanın eşlik ettiği elektrolit bozuklukları, bu böyle bir döngü şeklinde ilerleyip gidebiliyor. Peki hocam beyin üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor bu ilaçlar? Beyin üzerinde yeme ihtiyacını veya istekliliğini azaltarak etki ediyor. Bu ilaçların mazisine baktığımız zaman ne yazık ki elimizde fazla bir veri yok. Tip 2 diyabetlilerde çıkan bir Onlar için ilaç. geliştirdiler. Onlar çalışmalarının çoğundaki hasta popülasyonu tip 2 diyabetliler. Yeni yeni obez hastalar üzerindeki etkileri veya kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki etkilerine dair yayınlar almaya başladık. Dolayısıyla bizi rahatsız eden en önemli sorunlardan bir tanesi, çok hızlı bir şekilde piyasaya çıkıp kabul görmeye başladılar. Ben biraz bunu Covid döneminde Covid aşılarının hızlı bir şekilde yapılıp bunların sonuçlarını arkadan yıllar sonra bizim görmemize benzetiyorum. O nedenle dikkatli olmak lazım. Körlemesine başlanacak ilaçlar değil. Ama diğer taraftan kıymetli yönleri de var. Bu zayıflama konusunda biliyorsunuz endoskopik yöntemler vardı. Mide balonu bunların babasıdır. Ama
Bunların hepsi girişimsel yöntemler. Mide küçültme ameliyatları, daha da ilerisi işte bypasslar, bunlar girişimsel yöntemler, bütün anatomiyi değiştiren yöntemler. Bir gastroenterolog ve dahiliyeci olarak da bu yönleriyle bizim esasında çok sevmediğimiz bir takım yöntemlerdi ama elimizde başka yapacak bir şey olmadığı için obezitenin yol açtığı hastalıklar daha ciddi boyutta olduğu için elbette bunları kullanıyorduk. Bu ilaçlar yani iğneler daha doğrusu tüp mide ameliyatlarıyla benzer sonuçlar vermeye başladı. Yapılması da kolay, haftada bir enjeksiyon şeklinde. Dolayısıyla kolay bir şekilde toplum tarafından kabul gördüler. Ama bu çok bilinçsizce bir şey hocam. Mesela ben mesela hani kilomu görüyorsunuz. Azıcık göbeğim var diye gidip bu ilacı alabilir miyim? Ya da bu ilacı alacak kişilerin bir kilo sınırı var mı? Obez mi olması gerekiyor? Evet, Herkes maalesef kullanıyor çünkü benim bu çevremde. estetik kaygılarla ilaç kullanma işin en acı tarafı. Sonuçta bunları her tarafta herkes deneyimliyor ama en fazla biz hekimler görüyoruz. Böyle göbek kalınlığına birazcık şey yapıp bende göbek var deyip bu ilaçları kullananlar, ya da haftalık enjeksiyonları aylık yapanlar, dozları bölerek yapanlar, bin bir çeşit kullanımını görüyoruz. Orada da tabii belli bir kontrol olmadan kullanıldığı için değişik şekillerde kullanılıyor. Obez olmayan ya da fazla kilolu dediğimiz gruba girmeyenlerin bu ilaçları kullanmasını uygun görmüyoruz. Peki hocam. Buradaki sınır nedir diyecek olursan esasında fazla kilolu dediğimiz grup vücut kitle indeksi dediğimiz kiloyu boya bölerek bulduğumuz basit bir metrik. Bunun 20 ile 30 arasında olan grup ama bunlar içinde de 27 ve üzerine verilmesini uygun görüyoruz. Eşlik eden tip 2 diyabeti olması, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi bulgular da varsa endikasyon oluşturuyor. Bazen bel çevresine de baktığımız oluyor. Dolayısıyla bu grubun üstü kullanabilir endikasyon dahilinde ama altındakiler sadece estetik sebeplerle bunu kullanmamalı. Tamam hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi asıl konuya geleceğim ben yavaş yavaş. Ama ondan önce bir şey daha soracağım. Bu ilacı kullanmadan önce hangi tıp branşına gitmeleri gerekiyor? Mesela size gastroenteroloğa gelebilirler, endokrine gidebilirler. Hangi branşlara Aynen. gidebilirler burada? Obeziteyle ilgilenen aslında pek çok Hı. dal var. Aile hekimleri olabilir, kendi bağlı oldukları aile hekimlerinden başlayarak dahiliyeciler, bu işe sadece obeziteyle ilgilenen dahiliye hekimleri var. Gastroenterologların sayısı maalesef az. Türkiye'de yaklaşık 1200-1300 gastroenterolog var. O nedenle bize ulaşmaları biraz zor olabilir. Ama tabii ki gastroenterologlar olarak biz de bu işin içindeyiz. Endokrin hekimleri, eşlik eden tip 2 diyabetleri varsa endokrin olabilir. Bu branşlara gidebilirler.